İnsan düşüncelerini kendine sesli şekilde ifade etmeli, edebilmeli. Eğrisini doğrusunu ancak bu şekilde öğrenebilir. Değil mi? Ama bunu başka bir videoda konuşacağız. Bu videoda değineceğimiz şey toplum içinde başkalarıyla konuşurken yüksek sesle konuşmak, bağırmak. Kurduğumuz bir diyalogda karşımızdaki insanın ya da bir toplumun içinde bir sohbet ortamında yine bağırarak, yüksek sesle konuşarak kendini ifade eden bir insan bizi rahatsız eder. Peki neden? Önce bunu ele alalım. Bu aslında bizim insanoğlunun yüz binlerce yıllık kalıtsal bir mirası. Bütün yüksek sesli olaylar belki değil ama çoğunun bizi rahatsız etmesiyle alakalı. Kötünün, tehlikenin, yıkımın habercisi olmasıyla alakalı. İlkel dönemlerde yüksek ses bir çığın, bir heyelanın habercisi olabilirdi. Vahşi bir hayvanın yaklaştığının habercisi olabilirdi. Ya da bir kavganın, savaşın, gürültünün elbette ki habercisi olabilirdi. Gürültü, TDK'nın tanımıyla aralarında uyum bulunmayan düzensiz sesler demek. Uyumsuz, olumsuz, rahatsız edici demek. Ve buna istinaden hem ilkel insanların hem modern insanların yani bizim, hayvanların hatta bitkilerin bile gürültüden rahatsız olduğunu söylemek mümkün. Doktor Masaru Emoto yıllar önce bununla ilgili bir araştırma yapmıştı. Belki hatırlarsınız. Dahil olduğu araştırmada su kristallerine çeşitli fiziksel etkiler verilmişti. Alınan su örneklerine klasik müzik ya da gürültülü bir müzik dinletilmişti. Ya da olumlu tavırda söylemler söylenmişti, olumsuz tavırda söylemler söylenmişti. Fiziksel etkilerle tepkimeye sokulan su kristalleri elbette ki hepsine farklı sonuçlar vermişti. Hatta bunun üzerine Doktor Masaru birden fazla kitap yazdı. Her etkiye farklı tepki veren su kristallerinin çekilen fotoğrafları çeşitli yerde sergilendi. Hatta filmlere konu oldu. Now, Mr. Emoto speaks of the thought or intent being the driving force in all of this. The science of how that actually affects the molecules is unknown, except to the water molecules, of course. Ve sonuç klasik müzik dinletilen su kristalleri ve iyi söylemler söylenen su kristalleri kesinlikle olumlu tepkiler verdi. Hatta Doktor Masaru ve birçok insan suyun canlı olduğu kanısına vardı. Bunlardan bize ne? Bize insanlara özgü bilgiler ver, pratik bilgiler ver, hayatımızı kolaylaştır diyorsanız sanırım ben kendimi çok iyi anlatamadım. Şunu hatırlatmama izin verin. İnsan vücudunun yaklaşık %90'ı sulardan oluşuyor. And it's really fascinating when you keep in mind that 90% of our bodies are water. Elbette bu çok daha geniş bir konu. Ama demek istediğim şey etki ve tepki ile alakalı. Olumsuz bir etkiye olumsuz bir tepki veriyor insanlar. Canlı ya da cansız varlıklar. Trafikte korna çalınınca kendini iyi hissedenler var mı? Elbette vardır. Ama bu psikolojik bir sorunun belirtisi ve konumuz dahilinde elbette ki değil. Normalde trafikte korna çalınınca birçok insan gibi benim de kan beynime sıçrıyor. Kendimi rahatsız hissediyorum. Gittiniz mi o ana? Hissettiniz mi o duyguyu? Neden rahatsız hissettiğimiz çok açık. Ama neden bunu yapmaya devam ettiğimiz, rahatsız hissettiğimiz şeyi neden biz bir başkasına yapıyoruz? Bu tam olarak anlayamadığımız bir durum. I don't know what we're yelling about! Sevmediğimiz o etkiyi neden bir başkasına biz de yapıyoruz? Aslında bunun çok temel bir cevabı var. Empati eksikliği, ben merkezcilik, kendi iyiliğin için başkasının kaybetmesini istemek. Senin bahçen daha yeşil olsun diye komşunun bahçesini gölgede bırakmak. Senin daha çok paran olsun diye bir başkasından para çalmak. Sen ceza alma diye sıra arkadaşını ispiyonlamak. Ya da sen yaşa diye bir başkasının hayatını tehlikeye atmak. Haksız, yararsız, kıskanç,
hırsız, gaddar, zalim, kötücül bir karakterin hayatı bu. Bağırmak, başkasını ezmek. Farkında olmasak da hayatlarımızda bunu küçük ya da devasa boyutlarda yapıyoruz. Bunu neden yaptığımızı sanırım Mevlana'nın şu sözü çok iyi açıklıyor. Söyleyecek sözü, fikri olan bağırmaz. Bağıran düşünemez. Düşünmeyen kavga eder. O kadar doğru bir ifade ki adım adım bir açıklama gibi. Korkan, komplekslerinin esaretinde olan, kendini geliştirmek yerine başkasının üstüne basarak yukarı çıkmak isteyen insan bağırır, dinlemez, düşünmez, zarar verir. Zarar verdikçe de bağırmaya, dinlememeye, düşünmemeye devam eder. Ve bu bir kısır döngü halini alır. Durmadan sürekli devam eder. Ama yine de insan istediği takdirde bunu hepimiz biliyoruz. İçten, derinden, kalpten istediği takdirde iyi bir insan olabilir. Bağırmayı bırakabilir, düşünmeye başlayabilir. İnsanlar konuşa konuşa lafını gerçekleştirebilir. Ve bu içindeki güzellikleri keşfederek ancak olabilir. Empatiyle, kendisini karşısındakinin yerine koyarak. Çok basit bir formül bu. Sevgiyle. Guts. Grenade! Get away! Get back! Dummy grenade. All clear. Back in formation. Is this a test? Ses ne kadar yüksek olursa olsun, ne kadar fazla insana ulaşırsa ulaşsın, önemli olan şey anlattığıdır. O fikrin kalbimize dokunabilmesidir. Küçük, sıcak, bizi saran, tüylerimizi ürperten hafif bir dokunuş.